Herkese selamlar. Zamani Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim yine çok lezzetli bir tarifim var. Tüm püf noktalarıyla Özbek pilavı nasıl yapılır onu anlatacağım. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bu arada kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın ki irtibatta kalabilelim. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi gelin hızlıca tarife başlayalım. Tarife öncelikle etimizi hazırlayarak başlayacağız. Bunun için tencerenin içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim ve kızdırana kadar ısıtalım. Isınan yağın içerisine yaklaşık 700 gram civarında kuşbaşı dana etini ekleyip kavurmaya başlayalım. Etler tamamen suyunu saldıktan sonra karıştırarak ara ara karıştırmaya devam ederek suyunu çekip kavrulana kadar pişirmeye devam edelim. Bu şekilde nar gibi kızarttığımız etlerimizi tabağa alıp diğer malzemeler hazırlanana kadar bir kenarda bekletelim. En başta neden bu kadar çok sıvı yağ kullandığım sizi de düşündürmüş olabilir. Ama bu yağla hem sebzelerimizi hem etimizi hem pilavımızı tek tencerede hazırlayacağız. Bütün lezzetler birbirine geçmiş olacak. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Etlerden sonra soğanlarımızı piyazlık doğrayarak devam edelim. Soğanlar çok ince doğranmayacak, biraz kalın olacak ki pilavın içerisinde eriyip gitmemeleri için. Bu arada tüm tariflerimde yapmış olduğum gibi malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz ama tarifin püf noktalarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Doğradığımız soğanları yine etleri pişirdiğimiz tencerenin içerisinde güzelce kavuralım. Soğanlarımız da istediğimiz kıvama geldikten sonra yine etlerimizin yanına alıp bir kenarda bekletiyoruz. Sıra havuçları hazırlamaya geldi. 5 adet havuç kullandım. Bu tarif size biraz aşamalı gibi gelebilir. Aslında gayet pratik, yapımı bence zevkli bir tarif ve bence bu lezzet için bu kadar uğraşa değer. Havuçları uzun çubuklar şeklinde doğruyoruz. Bu tarif için daha önce rendeleyerek hazırlamıştım. Ama o şekilde yaptığınızda pilavın içinde kaybolup gidiyor. Bu şekilde yaparsanız hem görüntüsüyle hem lezzetiyle bence çok daha güzel olacaktır. O yüzden sizlere de bu şekilde göstermek istedim. Yine havuçları da aynı tencerenin içerisinde güzelce kavuruyoruz. Havuçlar da tamamsa artık malzemelerimizi birleştirebiliriz. Kenara ayırdığımız soğan ve etleri de havuçlara ekleyip karıştırıyoruz. Eğer tarifi buraya kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Tarifi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum ve önerileriniz varsa da yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Çok çok teşekkür ederim şimdiden. Kavrulan sebzelerin ve etin üzerine 2 su bardağı su ilave edip tencerenin kapağını kapatıyoruz ve suyu çekip tamamen yumuşayana kadar pişiriyoruz. Üzerlerine yarım saat boyunca tuzlu suda bekletip yıkadığımız pirinçleri güzelce yayıyoruz. Daha sonra üzerine 2,5 su bardağı kaynar su ilave ediyoruz.
Ben 1,5 tatlı kaşığı tuz kullandım. Damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Tuz ve karabiberini de ilave edelim. Son olarak da bu tarifin olmazsa olmazı tabii ki sarımsak. Sarımsakları baş şeklinde koyuyoruz. 2 baş sarımsak kullandım. Pilavın içerisine gömerek yerleştirelim. Daha sonra da kaşığın arka kısmıyla gösterdiğim gibi pilava delikler açalım ki suyunu çekip çekmediğini görmekte daha sonra zorlanmayalım. Tamamdır. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar güzelce pişirelim. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda tenceremin kapağını açıyorum ve yine kaşığın arka kısmıyla pilavın tamamen suyunu çekip çekmediğini kontrol ediyorum. Eğer tamamsa ocağımın altını kapatıyorum ve pilavımın üzerine temiz bir mutfak örtüsü örtüp kapağı kapatıp pilavı demlendirmeye bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat boyunca dinlendirmeniz yeterli ama aceleniz varsa tabii ki hemen de servis edebilirsiniz. Pilavımı dinlendirdim. Şimdi buradaki en kritik görev pilavı ters çevirmek. Yaklaşık yarım saat boyunca dinlendirdiğim için tencerem artık ilk sıcaklığında değil. O yüzden çevirme görevi daha da kolay olacaktır. Bu arada sunumda kullanmak için sarımsakları içinden çıkardım. Dilerseniz siz de bu şekilde yapın ya da sarımsakları ayıklayıp pilavın üzerine tekrar bırakabilirsiniz. Çevirdiğimde tencereden pilavın daha düzgün çıkabilmesi için kaşıkla kenarlarından bastırarak hem pilavımı düzeltmiş oluyorum hem de bir boşluk oluşturmuş oluyorum. Çapı tencereden daha büyük olan tabağımı tencerenin üzerine yerleştirip hızlıca ters çeviriyorum ve tenceremi kaldırıyorum. Çok şükür dibine tutmamış, gayet sapasağlam tencereden çıktı. Kenara bıraktığım sarımsakları da tekrar pilavımın üzerine yerleştiriyorum. Bunların kıvamını videonun sonunda sizlerle paylaşacağım ve biraz da dereotuyla süsleyip servise hazır hale getiriyorum. Bence hem akşam yemeklerinize hem de davet sofralarınıza yakışabilecek güzel, lezzetli ve sunumuyla şık bir pilav oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Sarımsakların kıvamını da şu şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum bitirmeden önce. Direkt sarımsakların dişlerini koparıp sıktığınızda içinden jel gibi çıkıyor. Eğer pişmiş sarımsak lezzetini seviyorsanız bence bu pilav sizin de favoriniz olacak. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Takipte kalmayı unutmayın ki yeni videolarda görüşebilelim. Tekrar görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın.